Mutfakta Hayat'tan herkese merhaba. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün de yine severek tüketebileceğiniz, tadı damaklarımızı şenlendirebilecek, abartmıyorum, yiyebileceğimiz en güzel ıslak kek tarifi diyebilirim. Malzemelerimiz 4 tane yumurta, 1 su bardağı şeker, 1 su bardağı sütümüz var, yarım su bardağı sıvı yağ, 1 vanilya, 1 su bardağı un, 50 gram kakao, 2 paket kabartma tozumuz, sosumuz için 3 su bardağı sütümüz var, 1,5 su bardağı şeker, 1 su bardağından 2 parmak eksik sıvı yağımız var, 100 gram kakaomuz var, bitter çikolatamız var parlaklık versin diye ve süslemek için elinizde ne varsa Hindistan cevizi olur, Antep fıstığı olur, siz ne dilerseniz. Güzelce kabımızı ayarladım. Hemen yumurtaları kırmakla işe başlıyorum. Yumurtalarımızı kırar kırmaz hemen 1 su bardağı şekerimizi de ilave ediyorum. Ve hemen güzelce köpük köpük olana kadar iyice çırpıyorum. Evet, şöyle köpüş oldu resmen pamuk şekeri gibi kıvamlı bir yumurtalı şeker harcımızı öncelikle hazırladık. Hemen mikserimi yana alıyorum ve üzerine 1 bardak sütümüzü, yarım bardak sıvı yağımızı artı şöyle güzelce vanilyamızı kattıktan sonra yumurtamızı söndürmememiz gerekiyor. Şöyle hafif harmanladıktan sonra üzerine hemen bir elek yardımıyla unumuzu alacağım. Tabii ki tepeleme yapmışım ben unumuzu. Yani 1 bardak artı 1 yemek kaşığı gibi oluyor. Şöyle kontrollü şekilde ilave edeceğim. 1 yemek kaşığını yine şöyle bardağımın içine almak istiyorum şimdilik. Hemen kakaomuzu üzerine ilave ediyorum. Kekimizin gözenekli gelip sosunu içerisine iyi alabilmesi için 2 tane kabartma tozu ilave ediyoruz. Ve hemen eliyorum. Bu eleme işi de mutlaka önemli. Elememiz gerekiyor. Evet. Unumuzu da kakaomuzu da kabartma tozumuzu da eledim. Burada mikser kullanmayacağım. Şöyle spatula yardımıyla alttan üste yumurtamızı söndürmeden devam edeceğim. Evet. Köpük hazır oldu. Şöyle çok az bir unumuz kaldı. Yarım kaşık daha ilave ettim. Hatta şöyle biraz daha ilave edebilirim. Bu kadar olması yeterli. Cıvık olması gerekiyor ki kekimizi gözenekli bir şekilde pişirelim ki sosumuz içerisine işlesin. Hemen güzelce tepsime aldım borcamımızı. Şöyle güzelce de yağladım. Hemen kekimizi içerisine alıyorum. Şöyle içerisinin hava kabarcıklarının çıkması için de birkaç kere yere vurduktan sonra önceden ısıtılmış fırında kontrollü bir şekilde 170 derecede güzelce pişiriyoruz. Tabii ki 20 dakikaya yakın açmayacağız. Kekimiz söner. Kürdan testi yapacağız 20 dakikadan sonra. Kekimiz tamamen piştikten sonra geliyorum. Kekimiz fırındayken 10 dakika kala hemen şöyle sosumuzu ayarlıyorum. Öncelikle tenceremize sütümüzü alıyorum. Daha sonra üzerine hemen sıvı yağımızı alıyorum. Şekerlerimizi de ilave ediyorum. Hemen kakaomuzu sütümüzün içerisine eleyeceğim. 100 gram.
Tamamen karıştırdıktan sonra ocağın başına gidiyoruz. Sosumuzu pişirebilmek için ocağın üzerine aldım. Güzelce pişiriyorum. Kakaosunu çok bulanlar az katabilir. Böyle güzel oluyor. Biz böyle seviyoruz. 4 yemek kaşığı kadar katabilirsiniz. Kakaolu sevmeyenler için. Biz bitter tadında sevdiğimiz için kakaosunu biraz fazla ilave ettim. Öncelikle sosumuzun kaynamasını bekliyorum. Sosumuz kaynamaya başladı. Hemen şöyle ocağımızın altını kısıyorum. Parlaklık versin diye çikolatalarımızı da ilave ettim. Şöyle bir taşım kaynatacağım. 1-2 dakika yeterli. Doğru kekimizle buluşmaya gidiyoruz. Kekimizi güzelce dilimlemiştim. Hemen üzerine sıcağı sıcağına, ikisi de sıcak, güzelce sosumuzu döküyorum. Bol soslu, çok lezzetli bir ıslak kek oldu diyebilirim. Şöyle kepçeyle dökmek istiyorum diğerine. Tamamen sosunu çektikten sonra güzelce servis aşamasına geçiyorum. Biraz aceleci davrandım arkadaşlar. O yüzden şöyle çatallamamız gerekiyor sosunu içerisine alabilmesi için. Bunu önceden yaparsanız daha iyi olur. Ya kürdanla ya da çatalla, hiç fark etmez. Mutlaka sosunu dökmeden önce bu işlemi yapmamız gerekiyor. Benim gibi unutmayalım lütfen. Islak kekimizi servise aldım. Sufle tadında, sıcak veya soğukta tüketebileceğiniz pamuk gibi bir ıslak kek. Şu güzelliğe bakar mısınız? Üzeri resmen bulut bulut olmuş oldu. Mutlaka deneyin derim. Deneyecek olanlara da şimdiden kolay gelsin. Bir videomuzun daha sonuna geldim. Kanalımıza abone olmayı, yorum beğeni bırakmayı, yeni videolarımız için bildirim zilini açmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere.